son favori maddemi avukat ve savcı tayfasıyla içiyorum. Bir anne katilleri, iki çocuk katillerine içeride gerçekten eziyete varan bir muamele oluyor. Çıkar çıkmaz tabii ki ailemin evine değil maddeye koştum. Arkadaşımın evine gittim. Babam bana ilk seni seviyorum dediğinde ben 20 küsür yaşlardaydım. Ben hem bir eğitmenim, hem bir bağımlıyım, hem de mahkumum. Adım Güneş, Ankara'dan geliyorum. Piyano eğitmenliği yapıyorum. 40 yaşındayım. 12 senedir piyano eğitmenliği yapıyorum. 25 senelik bir bağımlılığım var. 20 senesi aktif. Bu kalan 5 senede arada işte ara ara içmediğim zamanlar. Onun dışında hayatımın her dönemi, yani 16 yaşından sonra bir şeylere bağımlı olarak geçmiştir. Bir maddeye bağımlı olmaktan ziyade bağımlılığa bağımlıyım diye ben kendi teşhisimi o şekilde koydum yani. Bağımlılığa bağımlıyım. 16 yaşındayken sigara bile içmezken eczanedeki ilaçlarla başladım. Arkadaş çevresi, kabul görme isteği, zengin bir arkadaş çevrem vardı. Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Annemle babam memur, emeklisi. Ama onlar mesela kimisi Bilkent Babs'ta okuyor, ne bileyim ODTÜ kolejler, Tevfik Fikretler, böyle hep ben mesela Anıttepe Lisesi'nden mezunum. Ama işte o arkadaş çevresine kabul görmek için onlar ne yaparsa hani onu yapıyordum. Alkol mesela yarım birayla sarhoş oluyordum ama mesela hepsini içiyormuş gibi falan yapıyordum. Alkol eşiğim çok düşüktü ama her zaman maddeye karşı alkolden daha dirençliydim. Mutlaka aile bireylerinden bir tanesinde olan kızgınlık olabilir, bir eksiklik olabilir ama mutlak bir bir kaçış noktası yani. Bendeki arkadaş çevresi öncelikli olarak. Şu an üzerine çalışıyoruz rehabilitasyon merkezindeki hocamla. Tam olarak bilemiyoruz ama yalnız bir çocuktum. Annemle babam tabii başımda da olsalar yalnız bir çocuktum. Evde huzursuzluk sürekli vardı tabii ki. Babam benim belli bir yaşıma kadar despot bir babaydı. Onları da yani suçlayamıyorum. Yani ben 24-5 yaşındaydım babam bana seni seviyorum dediğinde. Sevdiğini biliyordum ama hani ondan duymak bu kadar bir süre aldı. Çünkü o da duymamış ki. Yani sonuçta insan gördüğü şeyi verebiliyor. O da ne gördüyse onu gösterdi benim belli bir yaşıma kadar. Ben de onlara karşı işte böyle daha böyle çekingenim. Yani sokaktaki kediye bile sevgimi gösterirken böyle daha bir sanki onlar benim annem babammış gibi veriyorum da annem babama gelince böyle bir çekingenlik, böyle bir utangaçlık. Böyle diğer çocuklar gibi koşup anneme gidip babama sarılamam, utanırım. Mesela bir babayla çocuğu bir yere gitti görüyorum ya, diyorum ben geç kaldım galiba bazı şeyler için. Yani anne diyor anneme şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Arkadaş gibiler ya diyorum. 40 yaşına geldim. Daha annemle babamla bu tarz şeyler yapamıyorum. Geç kaldım galiba diyorum. Ondan sonra toparlıyorum bir şekilde yani kendimi bilmiyorum ki. Geç mi kaldım? Birisi 70 yaşına geldi, birisi 65 yaşında. Ben 40 yaşındayım. Daha ne kadar vaktimiz var birlikte bilmiyorum. Ama en güzel zamanlarımı maddeyi sevdiğimi söyleyerek geçirdim. Onları sevdiğimi söyleyerek geçirmedim tabii ki. Ya da başkalarını seni seviyorum diyerek geçirdim. Ya da arkadaşımın annesine dedim seni seviyorum diye. Kendimi sevdiğimi hiç söyleyemedim mesela. Ama sokakta hocam seni seviyorum kedicik falan. Kediyi seviyorum. Git annene söyle utanırım söyleyemem ki. Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma benim suçum. 50 günlük bir cezaevi sürecim oldu. İşte babaannemin vefatıyla birlikte benim düşüş sürecim başladı. Parçalanma diyeyim ya da artık nasıl tabir edeceksek. İşte bu da artık son raddelerim. Maddi durumum pek yerinde değil. Arabam gitti, işim bitti, her şeyim çok kötü. Erkek arkadaşımla aram bitti, gitti. Bir arkadaşım aradı, çok nadiren görüştüğüm. Dedi ki oturacağız, gelir misin? Beni bir eve davet etti. Ben de gittim. Ev sahibini tanımıyorum. Sadece beni davet eden arkadaşımı tanıyorum. Eve gittiğimde orada işte bir iki kişi daha vardı. Oturuldu, muhabbet, sohbet, madde de vardı. Sonra bir süre sonra madde bitti. Benim arkadaşım, erkek tabii. Bu arada benim kız arkadaşım çok azdır. Genelde arkadaşlarım erkek olur benim. Benim arkadaşımla evden başka bir çocuk beni
o evde bırakıp, misafir gittiğim evde ev sahibiyle bırakıp madde temin etmek için gittiler. Biz ev sahibiyle kaldık. İşte konuştuk, muhabbet ettik falan filan. Neyse bunlar bir süre sonra geldiler. Yine madde hani bulunamamıştı. Ev sahibi de işte birkaç gündür sürekli para kaybediyormuş bu işlerle ilgili. Neyse o ev sahibinin telefonu sürekli benim arkadaşımın elinde. Kumar oynuyordu arkadaşım ev sahibinin telefonuyla. Ertesi gün oldu. Dedi ki abi telefonunu bana ver de ben dedi alışveriş yapmaya gideyim. Hani bir şeyler alayım geleyim kahvaltılık. Tamam dedi. Telefonunu verdi çocuğa, benim arkadaşıma ev sahibi. Yani zaten ev sahibi bunu söylüyorum ki ileriki süreçte çünkü bundan ötürü bir şey oldu. Telefonundan ötürü. Ekran şifresi çocukta zaten vardı benim arkadaşımda. Vermişti önceden. Bu gitti çocuk. Normalde yarım saatte gelmesi gereken yer gelmedi. Saatlerce gelmedi ve o gün boyunca gelmedi. Yani telefonunu götürdü çocuğun. Ben de bu süreç zarfında hep o evdeydim. Saat akşam 10 oldu. Çocuk da birazcık delirmeye başladı. Benim telefonumdan sürekli benim arkadaşıma gel bak falan filan diye mesajlar attı ve diyor ki telefonumu çaldı. Biliyorum. Dedim ki öyle bir şey yapmayacaktır falan filan. Neyse ben bir şekilde çıktım gittim o evden yine kendi başıma. 2 gün sonra ben arkadaşımdaydım. Babam aradı dedi ki Duygu polisler geldi seni arıyorlar. Ne alaka dedim beni niye arasınlar ki? Hani düşünüyorum bir şey yok. Neyse beni aradı polisler. Konuştum. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Sizden dedi bilgi almak istiyoruz. Hani gelin, hani karakola gidelim bize bilgi verin. Tamam dedim. Kendi ayağımla yazlık bir pantolon, küçük bir bluz, gözlüğümü dahi almadan cüzdanımı aldım ve gittim. Karakol gezdik. Bu arada beni o eve davet eden ve telefonu götürdüğünü bildiğim arkadaşım da var. İkimiz varız. O karakola gidiyoruz. Orada işte ifade veriyoruz. Bu arada ben hala babam arıyor. Birkaç saat eve dönersin diyorlar bana. Neyse suçumu ben hala bilmiyorum bu arada. Ne olduğunu. Hani benim suçlu olduğumu bile bilmiyorum. Ama ben her yerde bildiğim yaşanılan şeyi anlatıyorum. En son işte ne bileyim darp raporu alındı bir şey oldu. Sonra en son karakola gittik. Orada ben nezarette kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıkacaksın dediler. Bana barodan avukat geldi. Ve bana suçumu söyledi. Dedi ki böyle böyle. Hani gaz, yağma, kişi hüviyetinden yoksun kılma ve işte elektronik eşyayı bozma. Hani içini silme, telefonu falan. Ne diyorsun sen dedim ya. Ben dedim o eve yani tek başıma geldim. Benim arkadaşım evet telefon alıp gitmiş olabilir ama ben o evden dedim tek başıma çıktım. Ben ne dedim rehin aldım kimseyi. Dedim ne kimsenin bir şeyini aldım götürdüm. Hiçbir şey yapmadım. Ben ne yaptım yani? Neyse ben o gün kaldım nezarette. Ertesi gün mahkemeye çıktım. Olayı anlatmama rağmen işte benim arkadaşımla benim verdiğim ifadede tutarsızlık olduğu için beni cezaevine gönderdiler. Ve ben ifademi gerçek anlamda 3 hafta cezaevine girdikten 3 hafta sonra avukatım geldikten sonra okudum. Ne olduğunu suçun. Bu arkadaşın hani bana attığı iftira benim onu saatlerce elimde bıçakla bir odada rehin tutmam. Ben 1,5 metre boyunda bir insanım ve bu iftirayı bana atan arkadaş 1,80 boyunda bir adam, delikanlı, kocaman. Burası uyuşturucu içilen bir ortam. Bu arkadaş bir sürü işte para kaybetmiş günlerdir, işte kandırılmış ve psikozda olduğunu düşünüyorum artık ben bunun. Ve ben babam gitme dediği halde o evden çıktım ve madde içmek için bu eve gittim. Ve başıma gelmedik bir olay kaldı. Bir sürü olay yani bütün olaylar geldi neredeyse başıma yani sırf babamları dinlemediğim için. Oradan cezaevine gittim ve işte 50 gün boyunca cezaevinde kaldım. Yani inanamadım yani. Diyorum ki işlemediğim bir suçtan ötürü ben niye buradayım? Hala inanamıyorum. Şoktayım. Çünkü bir gün önce demişim ki özgürlük benim için en önemli şey. Öyle dediğimin ertesi günü cezaevindeyim. Yani o kadar saçma geliyor ki uyuyorum, bu bir rüya diyorum. Uyuyorum, uyanıyorum, bakıyorum hala cezaevindeyim. 4 gün böyle uyudum, rüya uyandım. Uyandım. Hala cezaevindeyim. Dedim ki gerçekten cezaevindeyim ben galiba. Yani zaten girdiğimde biraz kafamda güzeldi. Algılamam zaten 3 günümü aldı orada olduğumu algılamam. Onun öncesindeki zaten nezaretti. İşte ne bileyim adliyenin nezaretiydi falan filan. Hani kafanız bir şey içmeseniz de kafanız güzel oluyor. Çünkü 12 saat 13 saat boyunca nöbetçi mahkemeyi bekliyorsunuz. Gelen o kadar saçma bir ortam ki. Yani ve anneme dedim ki ben mahkemeye çıkmadan önce dedim ki ben dedim mahkemeye çıkacağım sonra geleceğim anne dedim. Mahkeme geçti ben tutuklandım cezaevine gidiyorum dedim anneme. Annem hemen ertesi gün geldi beni görmeye. Ve inanamıyorum dedim yani ben niye buradayım. Gerçekten yapıp yapmadığımı sordu. Olaylar gerçekten anlaşılınca zaten avukat falan da hani bu suçu benim işleyemeyeceğime karar verdiler.
Ama şöyle bir şey var. Cezaevine girdiğimin 15. günü gerçekten ben gülmeye başladım. Çünkü etrafındaki o sahte, yalancı, gibi yapan insanların hiçbirisi yoktu. Gerçekten sana kızdığında kızgınlığını gösteren, seni sevdiğinde sevdiğini gösteren insanlar vardı. Çünkü şöyle bir şey, orada bir menfaat yok sana. Ama dışarıda o madde ortamı, herkes senden bir menfaat bekliyor. Senden bir madde, senden bir para. İşte madde için hani bedenini kullanan arkadaşlarımız var ya da bedenini, şusunu, ne bileyim iyi niyetini, arabanı, bir şeylerini kullanmak isteyen bir insan güruhu etrafını çevrelemiş olduğu için cezaevi evine girip de hani gerçekten gülmeye başlayan 3-5 kişiden biriyimdir. Çünkü dediğim kafam açıldı. Birçok şey maddeyle ilgili ve 25 senelik süreçle ilgili birçok şey kafamda oturmaya başladı. Gerçekten hayatımdaki gerçek insanları ve yalancı insanları hani bana hani iyi gelip de aslında iyi olmayan ya da benim hep kötü bildiğim aslında kötü olmayan insanlar böyle bu 10-15 gün süreç zarfında kafamda patır kütür oturmaya başladı. Bir tane abla diyoruz. Bizden büyükleri abla diyoruz, orada girdi içeri. İçeri girmeden önce buna yeğeni galiba demiş ki cinayet işlediğini anlat. Söyle, sana içeride saygı duyarlar demiş. Garibim de içeri girip dedi ki bize ben dedi Parkinson hastası annemi öldürdüm. Öyle bir yalan neden söylüyorsun ki? 3 gün boyunca kadını aç susuz bıraktılar. Bir anne katilleri, 2 çocuk katillerine içeride gerçekten eziyete varan bir muamele oluyor. Yemeksiz bıraktılar kadını. Kadın artık 3 günün sonunda dedi ki ben dedi annemi öldürmedim, size yalan söyledim. Ne? Komşusunun bahçesinde kendi arazisindeki ağacı kesmiş. Ama yeğeni ona böyle bir akıl veriyor. Böyle de sana saygı duysunlar. Kadını aç susuz bıraktılar. Sadece o da değil. Mesela biz bunları duyuyoruz. Benim koğuşum başta acemi koğuşuydu diyelim, hazırlık koğuşu. O yüzden çok böyle azılı suçlular benim koğuşumda yoktu. Bir iki tane vardı. Ve mesela bir abla vardı, kocasını öldürmeye azmettirdiği için müebbet yemişti. Müebbet. Ama intihar edeceğini söylediği için bir türlü katil koğuşuna alınamıyordu. Mesela şunu duyduk, dedikodu yapan ve ara bozan bir kadının dilini kesmişlerdi. Ondan sonra başka bir koğuştan bizim koğuşa geldi. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Yüzüme işte kaynar su, kettle var. Kettle'la kaynar su dökecekler. Ben ondan korktum işte. Koğuşum değiştirilmesi için 10-15 tane dilekçe yazdım anca. Cezaevinde her şey dilekçeyle yürüyor bu arada. Mesela benim maddeyi bıraktığım için, madde çıkışı olduğu için kollarımda ağrılar başladı benim. Beni hastaneye doktora revire çıkarsınlar diye 10'a yakın dilekçe yazdım. Yani Sincan Kapalı Cezaevi gerçekten Türkiye'de önüne gelen en kötü cezaevi, yani en kötü cezaevi bu arada. En kötü muamele gördüğünüz cezaevi. Hani doktor bile ya böyle haftada 2 falan doktor geliyor. İşte ne bileyim sürekli işte kavgalar, dövüşler, kendini kesenler. Şöyle bir şey var mesela. Yeni gelen birisinin kantinine çökme diye bir şey var. Koğuş ağası değil ama koğuşa önceden gelmiş birisi. Mesela sevmediği birisinin gelip ben senin kantinine çöktüm, artık senin kantinin benim deyip kadının kendi parasıyla aldığı yiyeceği o haftalık erzağına el koyması ve o kadının bütün hafta sigarasız, susuz, işte ne bileyim çikolata, kahve hiçbir şey olmadan haftasını geçirmesi gibi durumlar oluyor. Bir gün bir arama oldu. Aramanın nedeni içeri madde sokulmuş. Mesela başka bir koğuş, bizim değil. Ve değişik yerlerinde sokuyor kadınlar. Mesela evet. Şöyle anlatayım. Ben özgürlüğüme düşkün bir insanım. Dediğim gibi özgürlük çok önemli benim için çok önemli dediğimin ertesi günü cezaevindeydim. Çok manidar oldu benim için. Koğuşum değişti. İlk girdiğim koğuş şöyle küçük bir avlusu var. Böyle gökyüzü biraz görünüyor ama hiçbir şekilde ay görünmüyor. Diğer koğuşa geçtim. Yukarı çıktım. Hani odam yukarıdaydı. Avlundan o gökyüzü de görünüyordu ve böyle gökyüzüne baktım ve ay görünüyordu. Ve ayı görünce ağladım. Yani 30 gün falan olmuştu ben içeri gireli ama hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Tamam, bir gün nezarette kalmıştım ama o da yanlış anlaşılma. Çıktım gittim, böyle bir şey değildi bu. Ben gerçekten hani hükümlü değildim, tutukluydum ama 50 gün boyunca boştan yere yattım ve çok zoruma gitti. Mesela soğuk bir gün bozukmuş sıcak su bozukmuş. O havada soğuk suyla banyo yapmak zorunda kaldım. O benim çok zoruma gitti. Ama dediğim gibi
Orada cezaevinde okumuş etmiş kültürlü insanlara karşı bir saygı var. Birazcık da düzgün bir insansanız, yani konuşmayı etmeyi biliyorsanız, saygılıysanız çok fazla hani çok acayip bir sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Hani düzgün bir koğuşa da düştüyseniz eğer, hani çok kötü bir koğuşta düşmediyseniz, korkunç koğuşlar var gerçekten, film gibi. O hani o Avlu dizisi gibi falan koğuşlar var ya. Biz mesela revire gittiğim zaman ben o tiplerden revir sırasında böyle önüme bakıyorum. Böyle diyorum kimseyle göz göze gelmemem lazım falan diye. Çünkü öyle ürkünç tipler var, anlatamam. İlk önce 5 senedir dışarı çıkınca 5 senedir içerideymişim gibi hissettim kendimi. Şu kadar para gidilir mi? Acaba otobüs kaç lira olmuştur? Ya altı üstü 50 gündür içeridesin, ne kadar değişmiş olabilir ki? Ama ben çıkar çıkmaz tabii ki ailemin evine değil, maddeye koştum. Arkadaşımın evine gittim. Evet. Zaten benim için maddeyi bırakma süreci konuşması hani kuzenimin bundan sonra oldu. Evime gitsem belki bir süre daha hani ötelenecekti. Ama ben cezaevinden çıkar çıkmaz arkadaşımın evine maddeye koştuğum için bir tık daha öne alındı konuşma ve ben hani hep dua ettim şöyle dua ettim. Allah'ım dedim, hani dışarıda olmak benim için dedim hayırlı değilse bile sen hayırlıya çevir dedim. Çıktım 10 gün sonra rehabilitasyon merkezine geldim. Benim için dışarıda olmanın en hayırlı hali burası galiba değil. Madde önünde sonunda bir şekilde sizin özgürlüğünüzü sizden alıyor. Bu cezaevi de olabilir, hastanede olabilir, ölüm de olabilir. Yani bir şekilde sizi bu hayattan koparıyor. Özgür olduğunuz bu hayattan sizi koparıyor. O yüzden ben, eğer madde kullanan bir arkadaşım beni duyuyorsa, ailelerinize konuşmaktan asla çekinmeyin. Eğer bunu bilip de utanan aileler varsa lütfen utanmayın. Madde içen herkes sokaktan gelmiyor. Ben öğretmenim ama son favori maddemi avukat ve savcı tayfasıyla içiyor idim ve benim tanıdığım ne doktorlar ne mühendisler içiyor. Gerçekten bunu içip de saklayan çok fazla insan var ve benim başıma gelmez demesin hiç kimse. Her insan yani bağımlı olabilir. Hani benim başıma gelmez asla demesin. Ya da cezaevine bizim ne işimiz olur demesin. Her an herkes cezaevine girebilir de ayrıca. Bunun kültür seviyesiyle ya da okuduğun okulla, ailenin işte ne bileyim kazancıyla, onunla bununla şununla hiçbir alakası yok. İnsan olmak benim yaşadıklarımı ya da bizim yaşadıklarımızı yaşamanıza sebep oluyor. Sadece insan olmak yeterli bunları yaşamak için. Ben 25 senelik bir bağımlıyım. Ben yapabildiysem herkes yapabilir diye düşünüyorum. Sadece kafada bitiyor. Kendinizi sevin ve kendinize inanın. Başka hiçbir şeye gerek yok gerçekten.